Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bu perşembe günü Player of the Week paketinde kimler olabilir? Onunla alakalı bir çalışmayla karşınızdayım arkadaşlar. Cuma, cumartesi ve pazar günü oynanan lig maçlarında öne çıkan isimleri Konami perşembe günü Player of the Week'e getirmekte. Fakat Player of the Week'e geçmeden önce arkadaşlar dün Liverpool takımı paketi gelmişti. Belki top açılımı yapmayı düşünen arkadaşlarımız varsa oradakilerin kadromuzdaki maksimum seviyeleri bunlar. Takım oy tarzımız 100 olduğunda oradaki oyuncuların seviyeleri bunlar ama ben Jota'yı bir kenara ayırdığımda diğerleri çok yüksek seviyeli değil. Mesela Gakpo'nun, Robertson'ın geçmişte daha yüksek kartları gelmişti. Alisson'un ve Szoboszlai'nin da geçtiğimiz zamanlarda yine 97'lik kartı geldi. Keşke bunları biraz daha yükseltselerdi. Eğer Liverpool paketinden açayım mı açmayayım mı diye arada kaldıysanız arkadaşlar ben bir önerimi paylaşmak isterim sizlerle. Bence şimdilik bekleyin. Perşembe gelecek Player of the Week'i görelim. Belki oradan ücretsize bile istediğimiz bölgeye futbolcu çıkarabiliriz. Örneğin Jota'ya belki ihtiyacımız var ama belki Player of the Week'ten ücretsizden tek atabiliriz. En kötü Perşembeyi bekleyebiliriz. Perşembe günü haftaya gelecekler de açıklanacak. Belki daha yüksek seviyeli bir paket de olabilir. Eğer kadromuz iyiyse, güzel bir kadromuz varsa bence eFootball 2024'ü bekleyebilirsiniz. Player of the Week bedava top açmaklarıyla devam edip çok güzel Player of the Week yüksek seviyeli isimler olursa belki hani eFootball parası da harcanabilir ya da güzel bir pazartesi günü çok yüksek seviyeli oyunculardan oluşan bir takım gelirse, ama aksi halde bence eFootball 2024'de de eFootball parası biriktirebilirsiniz. Belki paketler eFootball 2024'te erken gelmeye başlar. Çünkü çok uzun süredir hazır paketler eklenmedi. Hemen Eylül'de paketleri getirirler mi bilinmez ama yine de oraya bir gün paketler gelecek. Onlar için kenarda 900 ya da 1500 eFootball paramızın olması gerekiyor. Benim önerim eFootball 2024'de de çok bir şey kalmadı. Az bir zaman kaldı. Eğer kadronuz iyiyse, bu paketlerdeki oyuncular da sizleri çok heyecanlandırmıyorsa çok da bir şey kalmadı arkadaşlar. İsterseniz eFootball 2024'ü bekleyebilirsiniz. Player of the Week önemli. En azından oradan bir tane ücretsiz top açma hakkı veriliyor. Belki istediğimiz oyuncuya tek atabiliriz orada. Peki kimler gelebilir? Bu hafta arkadaşlar birçok futbolcu benzer performans sergiledi. Yani Konami'nin tercihi farklı da olabilir. Sürpriz isimler de görebiliriz. Mesela forvetlere baktığımızda birçok önde gelen forvet 2 gol attı. Ya bir tanesi 3 gol atsın deriz ki en azından bu hat-trick yaptı. Gelme ihtimali çok yüksek. Benzer performans sergileyen, birbirine çok yakın futbolcular var bazı bölgelerde. Konami'nin tercihi sürpriz de olabilir. Belki en çok bekleneni de getirebilir. Peki bu hafta kimler dikkat çekti? Bayern Münih'ten kesinlikle bir isim gelmeli. 4-0'lık bir galibiyetle lige başladılar. Bu maçta performansıyla öne çıkan birkaç tane futbolcu var. Ben ilk sıraya sol bek Alphonso Davies'i yazdım arkadaşlar. Güzel bir oyun oynadı. 2 de asisti var. Yeni transfer Harry Kane 1 gol 1 asist yaptı ama birçok forvet bu hafta 2 gol attı. Sané de geçen hafta geldi 99'luk kartıyla. Ondan Sané'yi getirmeyebilirler diyorum arkadaşlar. Zaten yakın bir zamanda gelmişti. Ondan dolayı Alphonso Davies gelebilir. Çok hızlı, hızlanma değeri çok yüksek bir bek futbolcusu. Hani gelirse en az bir 98'lik falan gelmesini bekleriz. İngiltere Ligi'ne geçtiğimizde Brighton deplasmanda 4-1'lik galibiyet aldı. Şu anki Player of the Week paketinde Brighton takımının sol beki Estupiñán bulunuyor arkadaşlar. Adam bu hafta da gol attı. Eğer çıkardıysanız form durumu haftaya da A olacak. Brighton üst üste galibiyetler aldı. Bu maçta gelmesi gereken isim Solly March. Sağ kanat pozisyonunda oynayan isim, 2 gol kaydetti ve İngiltere Ligi'nde deplasmanda Wolverhampton takımına karşı bunları yaptı. Gelme ihtimali yüksek kendisinin. Aston Villa 4-0'lık galibiyet aldı. Burada birkaç tane aday var. Ben Bailey'i, kanat futbolcusunu ön plana aldım. Normalde oyunda sağ açık kartı var arkadaşlar. Ama bu maçta sağ kanatta oynadı. Aston Villa takımı 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıktı. 4-2-3-1'in o üçlünün sağ kanatında oynadı. Olur da Bailey gelirse sağ kanat kartıyla gelecektir büyük ihtimalle. Sağ açıkta da yine en yüksek haliyle oynayabilir. Bir gol bir asist yaptı. Ama bu bölgede Bailey'nin rakipleri var. Yani sağ kanatta bu hafta iyi oynayan birçok futbolcu bulunuyor. İtalya Ligi'ne geçtiğimizde son şampiyon Napoli 3-1'lik galibiyet aldı. Osimhen'in 2 golü var ama başka 2 gol atan forvetler de var. Inter takımında Lautaro Martinez. Bu sene gol kralı kim olur acaba? Osimhen mi? Lautaro Martinez mi? İkisi de iyi başladı. Vlahovic de penaltıdan da olsa gol atarak başladı. Moralli başladı. İtalya Ligi'nde şu an golcüler lige iyi başladılar. Gollerle başladılar. Eski şaşalı günlerini arayan Juventus takımı son senelerde çok zor zamanlar geçirdiler. 3-0'lık galibiyet aldı. Bu maçta benim ilk sıraya yazdığım isim Rabiot, göbek futbolcusu, gol de attı. İyi de performans sergiledi. Gelme ihtimali yüksek kendisinin. Kaleci Şezli de gol yemedi ama başka kaleci adayları da var bu hafta. Genoa'nın kendi sahasında 4-1'lik yenilgisi var.
Fiorentina takımı şimdi 4 gollü bir galibiyet aldığı için de buradan bir futbolcuyu görebiliriz. Göbek futbolcusu Bonaventura ofansif orta saha kartıyla da gelebilir arkadaşlar. 1 gol 1 asist yaptı. İspanya Ligi'ne geçtiğimizde Real Sociedad Celta Vigo ile 1-1 berabere kaldı. Burada Celta Vigo'nun golünü 90+4'te sağ bek futbolcusu kaydetti. Beraberlik durumunda Konami oyuncu seçmeyebiliyor ama son dakikada atılan bu golden dolayı belki bu sağ beki tercih edebilir. Ben o yüzden listeye aldım arkadaşlar. Real Madrid takımında Bellingham bu haftaya da damga vurdu. Şu anki Player of the Week'te yer alıyor. Yer almasa kesinlikle bu hafta gelecek isim. 2 gol 1 asisti var arkadaşlar. Çok iyi performans sergiliyor. Lige çok iyi başladı. Real Madrid'in forveti yok ama forvet görevini de kendisi üstlendi. Bu maçtan gelmesi gereken kişi Bellingham'dı ama şu anki Player of the Week'te 99'luk kart olduğu için üst üste Konami seçmeyecektir. Keşke Vinicius Junior'ı seçse ama 1 gol attı. Sol açıkta çok fazla rakibi yok. Keşke gelse ama ihtimali düşük arkadaşlar. Gelirse de çok yüksek seviyeli bir kartı olacaktır. Kaleci adaylarına baktığımız zaman arkadaşlar bu hafta dikkat çeken birçok kaleci bulunmakta. Ben böyle seviyesi yüksekleri listeme dahil etmeye çalıştım. İnşallah da Konami tercih eder. Atletik Bilbao 2-0'lık galibiyet aldı. 59. dakikada eksik kaldılar. Osasuna'da son dakikada kırmızı kart çıktı. Burada kaleci Simon, İspanya milli takımının da kalecisi, bu maçta 7 kurtarış yaptı. Eğer gelirse yüksek seviyeli oluyor. Umarız Konami tercih eder. Barcelona'nın 2-0'lık galibiyeti var. Barcelona takımıyla Konami'nin özel anlaşması var. Oyunun partner kulüplerinden birisi Barcelona ve Barcelona ile alakalı kampanya getireceğiz dediler. Bakalım ne zaman getirecekler. İnşallah eFootball 2024'de kalmaz ve geldiğinde çok güzel bir kampanya olur. Henüz daha hediye ve zamanı açıklamadılar arkadaşlar. Bu maçta da Pedri orta saha futbolcusu gol attı. Umarız Pedri gelir. Pedri oyunun etkili futbolcularından birisi. Göbekte, ofansif orta sahada, sol açıkta birçok yerde oynamakta. Keşke Konami tercih etse. Barcelona'nın Konami'de yeri ayrı olduğu için ben listeye dahil ettim arkadaşlar. Yoksa 1 gol attı. Pedri'den daha iyi performans sergileyen isimler de var ama Barcelona'nın yeri ayrı olduğu için ben geçen hafta Kunde için de bunu söylemiştik. Belki daha iyi stoperler vardı, gol atanlar falan ama Kunde'yi getirebilir Konami diye öyle bir tercihte bulundu. Fransa Ligi'ne geçtiğimizde Lyon kendi evinde çok ağır bir yenilgiye uğradı. Montpellier 4-1'lik galibiyet aldı. Şimdi Montpellier takımından bir futbolcu gelmesi gerekiyor. En büyük aday da sağ kanatta oynayan futbolcu El Tamari. Ama sağ kanat pozisyonunda bu hafta birçok aday bulunuyor. Bunlardan belki bir belki de iki tanesini Konami tercih edecektir. 2 gol kaydetti El Tamari. Fransa'da Monaco takımının 3-0'lık galibiyeti var. Burada sol açık futbolcusu Minamino. Büyük ihtimalle kendisini göreceğiz arkadaşlar. Hem bir Japon futbolcu hem de bu hafta çok iyi oynadı. 2 gol 1 asisti var. Fakat bu hafta GF pozisyonunda oynadı. Monaco 3-4-3 şekliyle sahaya çıktı. 3-4-3 ama ileride santrafor arkasında 2 GF şeklinde. Gelirse GF kartıyla da gelebilir ya da Konami GF değil de açıklı bir şekilde kabul ederse dizilişi sol açık kartıyla da kendisini görebiliriz. Ama bu hafta gelme ihtimali çok yüksek isimlerden birisi. Kulüp Brugge'un 7-1'lik galibiyeti var. Fakat Belçika'da, Hollanda'da çok farklı galibiyetler olmakta. Konami de her zaman buralardan oyuncu seçmiyor. Şimdi bu maça baktığımızda olur da Konami bu maçtan bir futbolcu seçecek olursa sağ açık futbolcusu Olsen maçın adamı seçilmiş. 2 gol kaydetmiş. Ama Belçika'da, Hollanda'da çok fazla gollü maçlar olduğu için de Konami her zaman tercih etmeyebiliyor. Bunların dışında gelme ihtimali çok yüksek olmasa da haftanın dikkat çeken diğer bazı isimlerine şöyle tek tek baktığımızda Benfica'nın 2-0'lık galibiyeti var. Burada David Neres 2 asist yaptı. Oynadığı pozisyonda bu hafta daha iyileri olduğu için Konami tercih etmeme ihtimali var ama gelirse de bu 2 asistinden dolayı gelecektir. Sporting'de Paulinho 2 gol attı. Galatasaray kendi evinde Trabzonspor'u 2-0 yendi. Burada Icardi 2 gol attı ama bu hafta 2 gol atan birçok forvet futbolcusu da bulunmakta. Konami tercih yaparken, oyuncu seçerken oynadığı takıma falan da bakmakta. Bu hafta Osimhen 2 gol attı, Martinez 2 gol attı. O isimlerden birisini de seçebilir Icardi yerine. Rangers'ın 4-0'lık galibiyeti var. Bu maçta sol bek futbolcusu Barisic bir asist yaptı ama Rangers takımının sağ beki sol beki geçen senelerde de çok asist yaptığında, gol attığında Konami tercih etmiyordu. Bu hafta çok fazla sol bek adayı yok ama İskoçya Ligi'nde de çok gollü galibiyetler de yaşandığından dolayı özellikle Celtic, Rangers tarafında Konami her zaman bakmayabiliyor. Olur da seçerse bu performansından dolayı seçecek. Manchester City'de 1-0'lık galibiyet aldı. Tek farklı galibiyet.
Bu maçtan oyuncu seçilirse Foden bir asist yaptı ama gelme ihtimali çok yüksek değil arkadaşlar. Fakat Konami sürpriz tercihlerde de bulunabilir. Yine de ihtimali düşük olsa da ben kendisini listeye alayım istedim. Bir de arkadaşlar videomuzu tamamlamadan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız bir haftada hesap fullleme yapmamı çok istemişti. Futbol 2023'ün de son haftalarına doğru geldiğimiz için de belki yapamama ihtimalimiz de olabilir. Ben de bir şey deneyeyim istedim. Sıfırdan bir hesap açtım arkadaşlar ve 4 saat maç oynayarak, böyle peş peşe 4 saat maç oynayarak bir hesabı ne kadar güçlendirebiliriz? Onun bir denemesini gerçekleştirdim. Eğer videonun editini, yüklemesini falan yetiştirebilirsem, bir aksilik olmazsa bugün 14.00'da yayınlayacağım arkadaşlar. İçerikle alakalı, hesapla alakalı bilgi vermeyeyim, sürpriz olsun. Sadece 4 saat yeni açılmış bir hesapta aralıksız maç oynayarak bir hesap ne kadar güçlendirilebilir? İlk defa böyle bir şey denedik. Umarım o videomuzu izlerken sizler de keyif alırsınız arkadaşlar. Player of the Week haftanın oyuncularıyla alakalı da sizler de gelebileceğini düşündüğünüz isimleri bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.